Binlerce yıl önce, zamanın sisleri arasında dev bir ejderha uyandı. Bu ejderha, Sarı Nehir'in kıyılarında doğan ve insanlık tarihini sonsuza dek değiştirecek olan Çin medeniyetiydi. Peki, dünyanın en kalabalık ülkesi bugünkü gücüne nasıl ulaştı? Bu hikaye, sadece bir ülkenin değil, insanlığın kaderini şekillendiren icatların, imparatorların ve bitmeyen bir iradenin öyküsü. Her şey, Sarı Nehir'in bereketli topraklarında başladı. Xia, Shang ve Zhou hanedanlıkları, bu topraklarda ilk şehirleri, ilk yazıyı ve ilk kanunları yarattı. İnsanlık tarihinin en eski ve köklü medeniyetlerinden biri, sabırla ve bilgelikle burada filizlendi. Bu, Çin ruhunun doğuşuydu. Yüzyıllar akıp giderken, Miye-ö, 221 yılında tarih sahnesine tarihin en iddialı liderlerinden biri çıktı, Qin Shi Huang. O, bir hayalperest değil, bir icraatçıydı. Savaşan krallıkları tek bir bayrak altında birleştirdi ve kendini Çin'in ilk imparatoru ilan etti. Ülkeyi tek bir para birimi, tek bir yazı sistemi ve tek bir kanunla birbirine kenetledi. Ama en büyük eseri, uzaydan bile görülebilen, insan yapımı en görkemli set olacaktı, Büyük Çin Seddi. Bu duvar sadece taştan değil, bir milletin sarsılmaz iradesinden inşa edilmişti. Qin Shi Huang'ın sert ama birleştirici mirasının ardından Han Hanedanlığı geldi ve Çin'i altın çağına taşıdı. Efsanevi İpek yolu bu dönemde açıldı. Artık sadece ipek ve baharat değil, aynı zamanda fikirler, kültürler ve hayaller de kıtalar arasında taşınıyordu. Çin, Asya'nın kalbi olmuştu. Zaman ilerledikçe Tang ve Song hanedanlıkları döneminde Çin, medeniyetin zirvesine ulaştı. Bugün hayatımızın vazgeçilmezi olan 4 büyük icat, kağıt, pusula, matbaa ve barut, bu topraklarda dünyaya hediye edildi. Bu buluşlar sadece Çin'i değil, tüm insanlığın seyrini değiştirdi. Şiir, sanat ve felsefe en parlak dönemini yaşarken, Çin'in şehirleri dünyanın en gelişmiş metropolleri haline gelmişti. Ancak tarih, sakin bir nehir gibi akmaz. 13. yüzyılda Asya bozkırlarından büyük bir fırtına koptu. Cengiz Han'ın torunu Kubilay Han liderliğindeki Moğollar, Çin'i fethederek Yuan hanedanlığını kurdu. Fakat bu fetih bile Çin ruhunu söndüremedi. Yıllar sonra Ming hanedanlığı iktidarı geri aldı ve Çin'in gücünü bu kez okyanuslara taşıdı. Amiral Zheng He'nin devasa filoları, dünyanın dört bir yanına yelken açarak Çin'in görkemini sergiledi. 17. yüzyılda Mançuların kurduğu Qing hanedanlığı ile imparatorluk son kez zirveye ulaştı. Ancak bu kez Batı'nın endüstriyel gücü kapıya dayanmıştı. Afyon savaşları, iç isyanlar ve sömürgeci baskılar, binlerce yıllık imparatorluğu derinden sarstı. Çin yorgundu, yaralıydı ama asla pes etmedi. Ve 20. yüzyıl geldiğinde her şey değişti. 1911 devrimi ile 2000 yıllık imparatorluk devri sona erdi ve Çin Cumhuriyeti kuruldu. Ancak bu yeni başlangıç, iç savaşlar, Japon işgali ve tarif edilemez acılarla gölgelendi. Nihayet 1949'da Mao Zedong, Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etti. Artık yepyeni bir Çin vardı. Mao'nun devrimci döneminin ardından Deng Xiaoping, reform ve dışa açılma politikalarıyla Çin'i bambaşka bir yola soktu. Kapılarını dünyaya açan Çin, inanılmaz bir hızla ekonomik bir deve dönüştü. Gökdelenler yükseldi, fabrikalar durmadan çalıştı ve teknoloji ülkenin her köşesine yayıldı. Bugün Çin, binlerce yıllık kadim bilgeliğini modern dünyanın dinamizmiyle birleştiriyor. Konfüçyüs'ün öğretileri, yapay zeka algoritmalarıyla birlikte yaşıyor. Sarı Nehir kıyılarında doğan bu ejderha, şimdi küresel sahnenin merkezinde ve geleceği şekillendirmeye her zamankinden daha kararlı. Bu, dün başlayan ve yarın da devam edecek olan Çin'in bitmeyen hikayesi. Bu büyüleyici yolculuğu beğendiyseniz, lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni keşiflerde görüşmek üzere,